Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir kruvasan poğaça tarifimle geldim. İçi kat kat, dışı yumuşacık, gerçekten pamuk gibi şahane bir poğaça tarifidir. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tarifin hamuru için yoğuracağım kabın içerisine 1 su bardağı ılık su, 1,5 su bardağı ılık süt, 1 paket kuru maya ve 2 çorba kaşığı kadar toz şekerini ilave ettim. Şeker ve maya eriyene kadar spatula yardımıyla karıştırıyorum. Tarif için kullanmış olduğum su bardağı ölçüm her evde bulunan 200 milim su bardağıdır. Hemen ardından bir tane yumurtamın tamamını içerisine ilave ettim. Son olarak da unumun bir kısmını içerisine ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz kullandım. Hemen spatula ile hamur yoğunlaşana dek bu şekilde karıştırmaya başlıyorum. Yapmış olduğum tarif için toplamda 5,5 su bardağına yakın un kullandım. Sizlerin tarif için kullanacağınız unun miktarı ununuzun kalitesine göre, malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamur yoğunlaştıktan sonra içerisindeki spatulayı aldım. Hemen ellerimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamur gayet yumuşak ama ele yapışmayan bir kıvamda olması gerekiyor. Hamuru masada pürüzsüz bir kıvama elde edene kadar 3-4 dakika kadar yoğurmaya devam ettim. Hamurun kıvamı oldukça önemli. Hamuru yoğurdum ve toparladım. Hemen hamur yoğurma kabın içerisine alarak 45 dakika kadar oda sıcaklığında mayalandırılması için bekletiyorum. 45 dakikanın sonunda hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Öncelikle hamurumun havasını alıyorum. Hamur çok yumuşak, ele yapışan bir kıvamda. Hafif unladıktan sonra hamuru hemen hızlıca toparlıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra hemen hamur kesme aparatıyla 2 eşit parçaya bölüyorum. Bölmüş olduğum parçaları ellerimle yuvarlayarak 2 eşit bezeler haline getirdikten sonra poğaçalarımı açma işlemine hemen başlıyorum. Hamurumun bir tanesini hemen hamur yoğurma kabının içerisine aldım. Hafif unlamış olduğum masada merdane ile hamurumu dikdörtgen bir boyuta getirene kadar açma işlemine başlıyorum. Hamur gayet yumuşak bir kıvamda olduğu için çok kolay bir şekilde açılacaktır. Hamuru yeteri kadar büyütüp hazırladıktan sonra hemen içerisine fırça yardımıyla ocakta eritmiş olduğum 150 gram kadar tereyağını görmüş olduğunuz gibi fırça yardımıyla hamurun her tarafına gelecek şekilde özenle sürüyorum. Bu aşamada hamurun kuru kalmaması oldukça önemli, yoksa poğaçalarınız birbirine yapışacaktır ve kat kat olmayacaktır. Hemen hamuru bir uçtan başlayarak diğer uca doğru bu şekilde katlamaya başlıyorum. 4 parmak kalınlığında olabilecek şekilde hazırlayabilirsiniz. Hamura ne kadar kat verirseniz de poğaçalarınız bir o kadar kat kat olacaktır. Hamuru bu şekilde hazırladım. İlk hamurumu hemen ilk hamurumu kenara alıyorum. Hazırladıktan sonra ikinci hamurumu da aynı şekilde merdane ile dikdörtgen bir boyut getirene kadar açıyorum. Ben hamurumu açarken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi güvenle deneyebilirsiniz.
İkinci hamurumu da ilk hamurum gibi aynı şekilde hazırladım. Hemen ilk hamurumu da ikinci hamurun yanına koyduktan sonra hamurumu bıçak yardımıyla kesme işlemine başlıyorum. 2 parmak kalınlığında olacak şekilde keskin bir bıçakla hamurlarımı bu şekilde parçalara ayırıyorum. Gerçekten yapılış itibariyle çok farklı ama oldukça da kolay bir tarif. Ben poğaça tarifimi sade yapmayı tercih ettim. Siz katlama işlemini yaparken dilediğiniz iç harçları koyarak da poğaçalarınızı sararak da hazırlayabilirsiniz. Poğaçalarımın şeklini bu şekilde veriyorum. Gördüğünüz gibi iki hamuru üst üste koyduktan sonra üzerine bir bıçakla da olabilir veya bir kesim aparatıyla hafif baskı uyguladıktan sonra iki parmağımın üzerinde döndürerek şeklini vererek hazırlıyorum. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine alarak diğer kruvasan poğaçalarımı da aynı şekilde hazırlıyorum. Yapılışı inanılmaz derecede kolay, gerçekten pamuk gibi şahane bir kruvasan poğaça tarifidir. Güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Poğaçalarımın tamamını hazırladıktan sonra üzerini kapatarak tepsi mayası için 10 dakika kadar bir süre beklettim. Sizlerin de gördüğü gibi tepsi mayasını çok güzel bir şekilde aldı. Hemen üzerlerine bir tane yumurta sarısını fırça yardımıyla poğaçalarımın her tarafına gelecek şekilde özenle sürüyorum. Bu aşamada fırınımı da önceden ayarladım ve ısıttım. 180 derece alt üst ayar fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar poğaçalarımı fırına gönderiyorum. Dilerseniz kahvaltılarınızda, dilerseniz beş çaylarınızda veya çocuklarınızın beslenmesi için hazırlayabileceğiniz oldukça pratik, çok farklı bir poğaça tarifiyle geldim bugün. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. İç dokusunu da sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Puf puf, gerçekten yumuşacık. İçerisinde herhangi bir hamurlaşma meydana gelmedi. Güvenerek bu tarifi deneyebilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.